Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bisikletimizin bu hidrolik fren bisikletimizin balatasının değişimini yapacağız. Bu değişimi nasıl yapacağız? Gördüğünüz gibi bu kısım var. Buralara şuradan sökeceğiz alyan takımıyla. Bunu dışarı çekeceğiz ve bunu yapmaya başlayacağız. Bunu yaparken bize lazım olan malzemeler: bir düz tornavida, 2 alyan takımı ve 3 olarak da pense. Pense ise şuradaki pim var. Pimi çıkarmak için lazım olacak. Ben Shimano'nun balatasını aldım. Size de bu şekilde tavsiye ederim. Shimano'nun eğer disk fren kullanıyorsanız, hidrolik disk fren kullanıyorsanız Shimano'yu tavsiye ederim. Diğerleri kısa süre gidiyor. Belki bir ay bilene sizi götürmeyecektir. Bu ben 3 yıl kullandım. Daha yeni bitti. Tekrar gittim Shimano aldım. Shimano'nun ise şu anki fiyatı 2025 Temmuz ayındayız. 250 tane, yani bir set olarak ön fren 250 TL, arka fren de alırsanız 500 TL'ye mal olacaktır. Tabi bu fiyatlar sürekli değiştiği için Temmuz 2025 ayı için şu an bu şekilde. Şimdi şuraları sökerek başlayalım. Şöyle bir alyan takımım var. Bunu ister tek alyan da olabilir, fark etmiyor. Bunu buradan sökeceğiz. O bayağı sertmiş. Buradan bunu bu şekilde ve alt taraftan da sökeceğiz. Burası da sertmiş. Evet, açıldı. Yani aldığımdan beri bu ön tarafı hiç değiştirmedim. Şimdi ilk defa değiştireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Yani bunu sökmesi basit. Takarken biraz daha zorlanacaksınız. Bunların hepsinin tek tek tüyosunu vereceğim. Gördüğünüz gibi buralar artık kirlenmiş de buraları da temizleyeceğiz. Ürünün ilk defa açıldığını şöyle göstereyim. Bak, burada mavilikler var. Bu ürünün ilk defa açıldığını gösteriyor. Bu sürekli sök tak olsaydı o mavilikler olmayacaktı. Bu kısmı şöyle biraz temizleyelim. Burada yapmamız gereken şuradaki pimi, şurada bir pim var. Onu da göstereyim. Şuradaki pimi ağzını aşağı doğru getireceğiz. Ve bunu buradan düz bir şekilde çıkarmamız lazım. Bu şekilde. Bu kısmı çıkardık. Şimdi pimini çekeceğiz. Ve bunu, buna biraz sert olabilir. Şunu şuradan yukarıdan ittiriyoruz. Aşağıdan çıkarıyoruz. Artık demirini yemiş. Şu kısımda hiçbir şey kalmamış. Şurası yine idare eder yani. Burası biraz daha götürebilirmiş ama şurada gördüğünüz gibi artık demire gelmiş, demire yemiş. Artık bunu değiştireceğiz. Bizim aldığımız ürün de burada. Bir tane ittirecek yay gibi, bir tane pimi ve 2 tane balatası. Peki bunu karşılaştırmamız lazım. Mesela şu eski orijinal üründe bunu karşılaştırın. Belki uymayabilir diye söylüyorum. Ya da direkt balatanızı çıkarıp götürebilirsiniz, gösterebilirsiniz uyuyor mu uyumuyor mu diye. Hemen hemen birebir Shimano. Bazı yazı değerleri farklı. Onun harici her şey aynı. Peki bunu takmadan önce ne yapacağız? Bunu takmadan önce burada kaliper var. Bu iç kısımda. Bunları yerlerine doğru bu şekilde zarar vermeden bunları yerlerine ittirmemiz lazım. Bu iç kısımda, şurada göstereyim. Bakın şöyle. Şurada. Yani bu şunları ittiren, frene bastığımızda bunları ittiren kaliper var. Bunları tekrar yerine ittirmemiz lazım ki bu rahatça yerine otursun ve fren tuttuğumuzda da sıkışma yapmasın. Yani bunun temel mantığı bu. Şimdi burada balatalarımız kalmadığı için gördüğünüz gibi balata incelmiş. Bu yakınlaşıyor. Gitgide yakınlaşıyor. Biz bunu tekrar eski yerine getireceğiz. Ve taktıktan sonra da tekrar fren yapmaya başlayacağız. Yani freni sıkıp gevşeteceğiz. Kendi yerini bulduktan sonra zaten otomatik duracak. Şimdi bunları yerlerine
ittireceğiz. Şu taraf yerine oturdu. Şu taraf kaldı. Orayı da ittirelim. Gelelim bunları nasıl yerleştireceğiz. Gördüğünüz gibi burada bir balatamız var. Bu balatanın üzerine bu yayımızı koyuyoruz. Bu yayın diğer karşılığını da buraya koyuyoruz. Şuradaki delikleri birbirine karşılayacak şekilde oturtturduktan sonra açmış olduğumuz kaliperin içine bunu yerleştireceğiz. Gördüğünüz gibi artık rahatça gidiyor. Bunun karşılığı geldikten sonra pimimizi buradan göndereceğiz. Daha sonra oynatacaksınız. Pim girdikten sonra da işlemimiz bu şekilde. Ve burayı şöyle çevireyim. Burayı da pense yardımıyla şöyle yukarı doğru kaldıracağız. Ki bu yerinden çıkmasın. Evet. Gördüğünüz gibi burayı açtık. Artık bu yerinden çıkmayacak. Hatta yerinden oynamayacak dahi. Bunu bu şekilde oluşturduk. Şimdi bunu yerleştirme zamanı. Yerleştirmeden önce şuraları da bir temizleyeceğim. Yine fırçamızla. Evet, buraları temizledim. Bunu nasıl yerleştireceğiz? Şöyle göstereyim. Burada diskimizin içinden geçireceğiz. Bu şekilde vidalarımızı buradan atacağız. En son ayarımızı yapacağız. Evet, şimdi vidalarımızı yerleştiriyoruz. Belli bir seviyeye kadar sıkacağız. Sonra ayarını yapacağız. Mesela böyle bir alyan takımınız yoksa tekli satılanlar var. Onlar da işinizi görür. Bunu sıkarken şuna dikkat edin. Tek taraflı sıkmayın. Bir tarafı sıkın. Sonra diğer tarafı, sonra diğer tarafı eşitleyerek gideceksiniz. Bir tarafı çok sıkarsanız diğer tarafta ayar veremeyeceğiz. Evet, şu an ideal. Sonra buraya geldik. Bunu da ayarladıktan sonra ne yapacağız? Ayar vereceğiz artık. Bunu bu şekilde kaldırıyoruz. Evet, sürtme sesi geliyor. Bunun ayarını nasıl vereceksiniz? Şu şekilde. Buradan üstten bakacaksınız. Disk balataya değmeyecek şekilde şuraları ona göre sıkacaksınız. Bunun ayarını sağa sola kaydırarak vereceksiniz. Biraz gevşettik. Burayı da biraz gevşettik. Sonra bunu ön freni sıkarak şu an ön freni sıkıyorum. Ve buraları sıkıyorum. Evet, bıraktım. Tekrar bakalım. Evet, çok az bir sürtme var. Gördüğünüz gibi artık sorunsuz dönüyor. Bu videomuzda bu kadar. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.